benim için tek gecelik ilişkimiz oldu dedi. Yani aslında görüşülen yerler olmuş. Yani sadece orada görüşülmemiş. Birçok yerlerde görüşülmüş. Başka şeyler de vardı. Biz o sohbette konuştuk. Balıkesir civarlarında bazı yerlerde de vardı. Balıkesir'in sahil kısımlarında falan. Yani bazı şeyler konuştuk. Aslında orada söylediği gibi tek gecelik ilişkimiz oldu diyor. Yani benim için tek gecelik ilişkimiz olduğu için ben onu orada öyle kalmasını istiyorum. Başına benim için ekleme demişti. Şimdi söyledim tabii ama aslında bunu ben yazmadım. Yani üstünde de röportaj üstünde yazı yazarken. Çünkü yani hani çok dertliydi. Çok yıpratmış onu bu olaylar. Sibel Can olayları, diğer yaşadığı başka şeyler de varmış. Yani çok değişik bir camianın içine düştüğünü, etrafının sadece Sibel Can'dan değil birçok şeyden dolayı kötü kişilerle karşılaştığını söylüyordu. Çok beyefendi biriydi. Çok değerli, böyle çok seversiniz yani yakından tanısa insanlar çok böyle ruhu güzel olduğu hemen anlar herkes onun. Ve kendisi aynı zamanda Aykut Işık'ların da bazı sorularını cevapladı. Aykut abi orada röportajı arasına girdi. Ben onları da yazabilir miyim dediğimde yazabilirsin dedi bana. Röportajı yayınlayamadık tabii biz o zaman. Onun da sebeplerini anlatırım biraz sonra. Yani durum bu Bilal abicim. Anladım. Peki Sibel Can'la ilgili Evet. başka söyleyebileceğin bir ayrıntı var mı? Karan Çantay'ın söylediği. Sadece bu kadar. Tamam. Benim bildiğim yani sadece bu. Aslında burada söylediği gibi bir gece sadece o Londra'da yaşanmış bitmiş bir şey değil bu. Yani bizim sohbetimizden benim anladığım ama buraya yansıtılmadı o röportaja. Yani Anladım. onun için değilmiş ama. Yani o kadar o şeylerden bıkmış. Siz aşk yaşadınız da dedi Aykut Işıklar. Aslında sen de seviyorsun dedi. Ee, dedi. Yani ama Anladım. Sibel yine de söyledi yanında Aykut Işıklar. Ben biliyorum dedim Maxim Gazinosu'nun işte orada da zaten yazdım. Patronu Fahrettin Aslan'ın baskıları olduğundan bahsetti falan. Orada sohbetimizde de önceden de geçti bunlar. Yani gülüyordu. Çok fazla böyle konuşkan da değil aşırı. Hani seviyorsun dediği zaman bile gülüyordu mesela. Ama böyle hemen ağzından bir şey alabilirsiniz. Hani bir ünlüyü konuşturmak lazımdır röportaj için. Bilal abi konuşturmak gerekir. Çünkü yoksa işte burcun ne falan şöyle şunlar o röportaj değil. Mühim olan herkesin konuşturabilmek bence röportaj. Ama Karahan Çantay'ı hemen konuşturabilirsiniz yani. Hayır dese bile biraz sonra da anlatabiliyor bile böyle. Yani aramızda konuşuyoruz mesela. Röportajda da sorayım diyor. Sorma dese bile sonra acaba konuşsam mı gibi bir durum vardı yani. Sibel İstiyordu. Can, evet. Aykut Işıklar'ın da söylediği gibi Sibel Can Fahrettin Aslan'ın sözünü dinlerdi. Dinlemek zorundaydı. Çünkü Fahrettin Aslan, Erol Simavi, Hürriyet'in sahibi, onlar Sibel Can'a yol gösteren kişilerdi. Onu yükselmesinde ön ayak olan kişilerdi, destekleyen kişilerdi. Öyle değil mi? Sen de çok iyi biliyorsun o dönemi. E, Tabii. Bu ilişkinin bitmesinde, evet, bu ilişkinin bitmesinde, yani bitirilmesinde Fahrettin Aslan'ın da payı olmuştur tabii. Yani bunu uzatma kızım, bu nedir bu? Çünkü Sibel Can evli aynı zamanda, değil mi? Sana Hakan Ural'dan Karahan Çantay'a Hakan Ural'dan bir tepki gelmiş mi? Bir şey söyledi Gelmedi. mi? Gelmedi. Yani bundan önce ben bir Kibariye'nin eşiyle ilgili bir röportaj yayınlamıştım. Hakan Ural sabah programında kullandı, yorum yaptı. Ses kaydı benimle birlikte bana açıklama yapan o bayanın ses kaydını da yayınlamıştım o zaman.
ve de orada bayağı yorumlar yaptı. Ama bunu kullanmadılar mesela, konuşmadı bunların. Yorum yapmayabilir tabii ki. Bu onların biraz Tabii. Peki Karan Çantay'a bir tepkisi olmuş mu? Karan Çantay o konuda bir şey söyledi mi? Sibel Can'la beraber olduğu için. Fotoğrafla ilgili hiçbir şekilde bir şey konuşmadı. Konuşmadı. Ama manken arkadaşlarından şikayet etti. Onun da ismini de verdi. Fakat burada o isimleri biz hani röportaj yaparken vermeyelim dedi. Bizle konuşurken verdim. Yani orada anlatıyor röportajda Bilal abicim. Okudunuz, siz de gördünüz. Hani bir manken arkadaşıma söyledim diyor. O da başka bir manken arkadaşıma söyledi. Erkek erkeğe aslında konuşmuştuk gibi bir bölümü var ya. Sana burada şunu soracağım. Tam yeri çünkü. Tam yeri çünkü. Evet. Londra'daki bu olay nasıl sızdı gazetecilere sence? Yani Londra'da Sibel Can'la Karan Çantay'ın buluşacağı, Türkiye'den uzakta buluşalım, beraber olalım. Budur yani, olay budur. Sadece bu Sibel Can ve Karan Çantay değildir ayrıca ünlüler dünyasında. Bizim tahmin ettiğimiz, bildiğimiz ama yazmadığımızda olaylar var. Başka kişiler de var. Benzer ilişkiler yaşayan, zamanında benzer hadiselere, olaylara konu olan kişiler de var. Türkiye'de olmayalım da kimse bizi görmesin. Gidelim, uzağa gidelim. Kimsenin görmeyeceği bir yere gidelim. Nasıl sızdı bu bilgi Karan Çantay'la Sibel Can'ın Londra'da bilmem ne otelinde buluşacakları? Kapıda bekle gazeteci, çıkarken mutlaka çekersin, beklersen, sabredersen mutlaka. Bu bilgi nasıl sızdı sence? Bu arada dondun galiba. Onu dondun sen, dondun. Şimdi evet. Ben yazlıktayım, Kaz Dağları tarafı. Evet. Böyle Akçay'dayım. Ondan dolayı olabilir Bilal abicim. Bazen bizim internette burada sorun olabiliyor. Anladım, olsun. Evet. Sence bu nasıl sızdı? Vallahi o konuyu o gün biz hiç konuşmadık. Ben de o yıllarda bu kadar magazinle ilgilenmediğim için ben daha o zaman yeni albüm çalışmaları içindeyim. Bu konuyu hiç kimseden duymadım yani. Benim tahminim var. Şimdi açıklayacağım. Bunu aslında bize ipuçlarını rahmetli veriyor. Seninle yaptığı röportajda da veriyor. Diğer birkaç röportajını daha okudum. Bir iki küçük röportaj daha vermiş. Onlarda da okudum. Oralarda da veriyor. Ben küçük bir çocuğum diyor. Ben büyümedim diyor. Büyüdüm evet. Ama diyor ben küçüğüm diyor. Çok saf, sen de söylüyorsun. Çok saf, çok iyi niyetli. Allah rahmet eylesin. Temiz bir çocuk, kalbi temiz. Sen diyorsun ya, ünlüleri soru sorarsan cevap vermez gazetecilere. Ama bu çocuğu biraz üzerine gidersen ağzından lafları alırsın. Karan Çantay şöyle oldu bana göre. O manken arkadaşına söyledi. Dedi ki ya biliyor musun dedi. Sibel Can'la beraber olacağız. Sibel Can'la arkadaşlık Sibel Can bana ilgi gösteriyor. Allah Allah bak Allah'ın işine ya. Daha dün ODTÜ'de sırada ders dinliyordum amfide. Şimdi beni paylaşamıyorlar. Bülent Hanım yazıyor. Klibinde oyna. Harika Avcı yazıyor. Solist saltı geleceksin. Bir şey yapacaksın sahnede. Dur öyle hiç kıpırdama. Dur öyle. Kadromda ol. Yeter. Filan. Ondan sonra Sibel Hanım aramızda kalsın. Londra'da buluşalım diyor. Londra'ya gideceğiz. Londra'da yapma ya filan. Bunu bir arkadaşına söyledi bu. Manken arkadaşına. O manken arkadaşı başka birisine ortamda söyledi. Öyle hafta sonu gazetesi o zamanlar sen de biliyorsun. Uğur Güner'i bizi dinliyordur belki. Dinlemiyorsa bu kaydı dinlesin. Uğur Güner'i ünlülerin baş tacı. Hafta sonu gazetesinin genel yayın müdürü. Hiçbir şey olmasa bile ona bilgiyi uçururlar. Yaranmak için. Uğur abi bizim bir haberimizi yapar. Biz ona bu bilgiyi verirsek. Biz hafta sonu gazetesinde haberimiz görülürse bize iş gelir. Kısmetimiz artar, kazancımız artar. Bence o manken bir manken Uğur Günler'e bunu uçurdu. O da Londra'daki Hürriyet muhabirine tembihledi, rica etti. Bence olay böyle patladı. Tabii. Zaten röportajda da anlatıyor.
Şimdi Bilal abicim sen bana deyince hani nasıl bulundu, ben onu yakalayan kişileri soruyorsun zannettim. Aslında dediğin gibi röportajda var. Zaten kendisi onu çok güzel bir şekilde anlatmış. Ben o senelerde giderdim konserlere. Mankenler de olurdu ekibimizde. Ve eskinin bütün mankenleri o dönemin. O piyasada çok farklı bir şeyler vardı yani. Çok çabuk, yani diğer müzik piyasası gibi değildi. Birbirlerine hemen böyle kendilerini ön plana çıkarmak için harcayabilecek tarzda kişiler görmüştüm ben. Çok doğru, çok doğru. Çok doğru. Bundan Öyle dolayı yani. olmuş. Aslında en yakın arkadaşlarından kaynaklanmış dediğiniz gibi. Röportajda da söylüyor. Aslında onda içinde ismi de geçiyor. İsmini de bize orada söyledi yani ismini de. Bilmiyorum şimdi söylemek doğru olur mu, söylememek mi daha iyi Yo, bilmiyorum. söyleyebilirsin, söyleyebilirsin. Yani sen Hani söyler. söyleyen manken asıl ilk bir de şeye yakın Adnan Oktar'a yakın manken var. Manken sanıyorum. E, Yani bir de şimdi tabii Yaşar Alptekin'den bahsetti. Onun adı geçti falan. Öyle yani. Adnan Anladım, Oktar'a kadar gittiğini manken arkadaşları yüzünden olduğunu söyledi. anladım. Yaşar Alptekin'e mi söylemiş Londra'ya gideceğiz diye, böyle bir ilişkimiz var diye? Söylemiyor. Başka bir isim var ilk. Yani Ha, ilk ondan sonra o Yaşar Alptekin duyuyor ve ilerliyor sanıyorum. Yani benim o gün anladığım kadarıyla. anladım. Yani bu Evet. sızmasının Ben sebeplerinden o biri, kadar kısmıyla ilgilenmiyordum hani detayıyla, o Adnan Oktar kısmıyla falan. Yani o kadar derinine girip de şey de yapmadım. Zaten çok böyle rahatsız etmemek lazım gibi hissettim. O kadar böyle e, ne? üzgün, böyle şey, nasıl söyleyeyim, çaresiz anlatıyordu. Ya bunları keşke yani bu piyasaya hiç girmesem, matematik bölümünde okuyormuş. Orada kalsam der gibiydi yani. Hiç girmeseydim der gibiydi. Öyle bir şeydi yani. Hiç o yarışmaya yani. Bunu tabii şimdi bizi dinleyenler, ünlüler dünyasında olmayan insanlar hayal edemezler, tahayyül edemezler. Yani e, anlayamazlar. Bu senin söylediğinin, e, bu pırıltıyı anlayamazlar. O müthiş değişimi anlayamazlar. Bir gece Özcan Sandıkçıoğlu, Kanal D'nin açılış gecesi, 1996 yılı Kanal D televizyonu kuruluyor ve onun gala gecesi. Özcan Sandıkçıoğlu nur içinde yazsın. Türkiye'ye Miss Turkey yarışmasını getiren kişi, organizatör. Miss World'ün Türkiye temsilcisi. Onu bir gemide aldı. Karaköy limanına yanaşan kruz gemileri vardır, turist gemileri. O gemilerin içinde o kadar zengin insanlar olur ki, o kadar varlıklı insanlar olur ki, dünya çapında insanlar olur zaman zaman. Biz de o zaman Özcan abiyle çok görüşüyorduk. O limanda Özcan abinin gift shop'ı vardı. Hediye eşya dükkanı vardı Karaköy limanında. Hediyelik eşya satan bir insandı. O gemilere çıkıyor, işi gereği iniyor, çıkıyor. O gemilerdeki insanlarla bazen tanışıyordu. Onun dükkanına geliyorlar filan. Tanıştığı adamlardan biri Miss World'ün sahibi. Dünyada Miss World'ü yapan insan. Özcan abiyi çok seviyor, Özcan Sandıkçıoğlu'nu. Ya Özcan diyor, Türkiye'de benim temsilcim olsana sen diyor. Miss World'ü veriyor, Miss Turkey yap diyor ve bu şimdi yapılan yarışmayı veriyor. Kaan'ın birinci olduğu. Neyse, Kaan birinci oldu, Karahan Çantay birinci olduğu gece etrafındaki o büyük ilgi, büyük sevgi, büyük alkış, büyük şaşa ona o kadar her şeyi değişik gösterdi, o kadar mutlu etti ki çocuk ODTÜ'yü unuttu. Üniversiteyi ihmal etti. Ama sen çok iyi biliyorsun, o hayatın bir de çukur Evet. tarafı var. Bir de çukur tarafı var. Maalesef bu çocuk iyi niyetinden, saflığından, senin de çok iyi teşhis ettiğin gibi vur kafasını al lokmayı ağzından, yapısından dolayı kullanılmış. Kandırabilir, harcamışlar resmen yani.
Kullanılmış. Öyle de ilginç ki o yarışmada Ortaköy'de olmuş, biliyor musunuz? Ben de Ortaköylüyüm. Aykut abiyle orada buluşmuşuz. Hemen biraz ilerimizdeki otelde olmuş. Aykut abi de jürideymiş o gün. Ne kadar ilginç bir Tabii durum. Özcan Sandıkçıları çok severdi. Hülya Avşar'ın kraliçe seçildiği Bulvar Gazetesi'ndeki Miss Turkey yarışması da Özcan Sandıkçıoğlu'nun yarışmasıydı. Aykut Işıklar da gazete adına o yarışmanın şeyiydi, yapımcısı, organizatörü gazete adına, gazete tarafı. Özcan Sandıkçıoğlu'nun yarışması. Ta oradan tanışırlardı. Sene unuttum. 1983 Hülya Avşar'ın kraliçe seçildiği yıl. Oradan tanışırlardı. Peki sence? İşte Bilal abicim, yani öyle onu görünce zaten kendi orada diyor ki benim hatam diyor. Aslında kendi hatası tabii, sonradan anlıyor bunu. Yani demek ki bu piyasada hiçbir kimseye güvenip anlatmayacağım. O hata dediği o bence. Onu da gidip işte güveni o kadar güvenmiş ki diğer isim diğer kişiye anlatmış ve yayılmış. Yani kendine hatalı buluyor bu konuda. Hatalı buluyor. Ya şimdi tabii bizim bilmediğimiz, bu çocuğu bu kadar yıldıran, bu kadar çökerten pek çok olay olmuştur. O yasaklı madde kuryeliği yaptırılması da zaten bunu gösteriyor. Yani 23-24 yaşında bir insan, 21-22 yaşında bir insan, aklı başında bir insan öyle işlerde kullanılmamak için kafasını çalıştırır ve uzak durur bir şekilde. Bu çocuk o kadar toy ki, o kadar saf ve iyi niyetli ki, al bunu götür demişler. O da almış götürmüş ve yakalanmış. Yani o kadar temiz bir çocuk olduğunu orada ama hakim bunun mahkemeye çıkınca bakmış ki bu çocuk 2 aydır boşu boşuna yatıyor içeride. Hakim hemen anlamış. Kaçın kurası. Savcı hemen anlamış. Çık dışarı demişler. Çık bir daha görmeyelim. Yoksa 2 ayda o kötü madde, yasaklı maddeden kimi serbest bırakırlar? Sürünür içeride yıllarca. Değil mi? Ben o gün oradayken hani bulunduğumuz ortamda onun kullanıcı olduğunu da bir yerden bir yere o yasaklı maddeyi taşıdığını falan itiraf ettiğini bilmiyordum. Onları Aykut abiyle konuşurlarken ben dinledikten sonra soru olarak sordum. Yani o konuyu bilmiyordum ben o gün mesela. Bu röportajda. Bilmiyorum ama sen de okudun bunu ve güzel. Diğer attıklı isimleri hiçbirini tanımıyordum yani. Yaşar Akgül ismini biliyorum. Sibel Can olaylarını basından bildiğimiz kadarıyla. Ben bir sürpriz yapayım istedim. Yani aslında bu konular çok önemli benim için değildi. Hani uzun yıllardır görünmüyor ya böyle hayranlarına Türkiye güzeli, ilk Türkiye güzeli. Yok, herkes birçok iddiada bulunuyor. Onu göstereyim. O yanıyla bir röportaj düşünüyordum. Aykut abi olmasa da ben karşılaşsam kesinlikle bu soruları sormazdım sanıyorum ki yani. Aykut abinin bana büyük orada katkısı oldu, Allah rahmet eylesin. Böyle bir Aykut Işıklar magazin dünyasının duayeniydi. Allah rahmet eylesin. Çok usta bir gazeteciydi. Nur içinde yatsın. Çok gösterirdi. Hep tebrik ederdi Twitter'dan beni. Allah rahmet eylesin. Andık bu gecede. Ya nur içinde yatsın. Peki. Ama bana dedi ki bunu yazamazsam dedi. Ben onlar bu kadar her şey çıkınca acaba bunu yazarsak sorun olur mu? Hani Sibel Can tarafı var. Ben de daha medya çok yeni, tam böyle bilemiyorum bazı şeyleri. Avukata falan da sorayım. Bunu avukata bile sorma dedi bana Aykut abi. Bunu yazamazsam dedi. Sen yazar değil postacı olursun dedi bana. Burası da çok ilginç. Yazdım zaten orada da yazımda. Ben de o zaman bunu yazacağım. Rahmetli'nin 15-20 tane davası vardı. Aynı gazetede çalışıyorduk. Avukatlar bıkmıştı ondan. O sesi dinledikten sonra ben de o kadar daha da korkusuzca yazıları yazdım. Şu anda benim de birçok mahkemem var.
Yani o yolda gidiyorum. Biliyorum senin mahkemelerini, görüyorum bazen haberlerini. Bülent Ersoy'la başladı. O Bülent Hanım beni affetti. Ondan sonra devam etti. Böyle hala da bir sürü geliyor mahkemeler. Evet, Hep kazanıyorum Bilal abi bu arada. çok güzel. Tabii tabii sen güzel Yapmadım. çalışıyorsun.